Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Üzeri buruşuk baklava tarifi hazırlıyorum. Kuru olarak hazırlıyorum, şerbetlemeden 3-4 ay bayatlamadan saklayabilirsiniz. Tarifimi hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. 2 çay bardağı yoğurt, 2 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet tam yumurta, 2 çay bardağı ılık su, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke, çok az tuz, 16 çay bardağı elenmiş unu da azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Evet, hamuru gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde yoğurdumu ortadan ikiye kesiyorum. Uzaltarak şerit haline getiriyorum. Toplamda 36 eşit bezeyi keselim. Cevizden biraz büyük olacak şekilde bezelerimizi ayarlayalım. Bezelediğimiz hamurları çok güzel bir şekilde pürüzsüz olacak şekilde yuvarlayalım. Bir tepsiye alalım. Un serperek en az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, dinlendirdiğimiz 3 tane bezeyi tezgah üzerine alalım. Nişasta ve un karışımıyla hafif bir şekilde açalım ve üst üste alalım. Aralara bolca nişasta serpelim. Evet, 3 yufkayı tek seferde açıyoruz. Aralarda ayırarak aralarına nişasta serpebilirsiniz. Şöyle fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Tepsiye göre keserek döşüyorum. Kenar parçaları da mutlaka tek tek ayırarak döşeyelim. Evet, üçerli grup halinde yufkalarımızı açalım. 9 tane yufkayı tepsimize keserek döşeyelim. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Son üçlüyü de kestim. Döşüyorum. Tam orta kısmına bolca ceviz serpiyorum. Evet, 9. yufkadan sonra cevizi serpelim. Fındık da kullanabilirsiniz. Ve tekrardan üçlü yufkayı açtım. Keserek döşüyorum.
Evet, tekrardan üçlü grubu açıyorum. Üstüne 6 tane yufkayı üçlü olacak şekilde açarak döşeyelim. Evet, 6 tane yufkadan sonra 3 tane bezeyi tek tek açarak inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Daha sonra büzerek oklavadan çıkartalım ve pileleri açalım. Ve kenara kaldırarak şöyle 5 dakika yufkamızı kurutalım. Evet, ikinci yufkayı da açtım büzgüsünü. Ve üçüncü yufkayı da üzerine alalım. Fazla unu varsa mutlaka sirkeleyelim. Tepsiyi üzerine alalım. Tepsi ebatında keselim. Kenardan çıkan parçaları da alt kısmına döşeyebilirsiniz. Evet, dikkatlice büzgüyü açmadan oklavanın üzerine alıyorum. Evet, biraz yağlıyorum. Her tepsi için 250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ karışımı kullandım. Parçaları döşedikten sonra tekrardan yağlayalım. Üst katları ne kadar yağlarsanız baklavanızın üstü daha çıtır olacaktır ve katları belirgin olacaktır. Son 3 yufkayı da şöyle büzgülerini fazla açmadan tepsiye döşeyelim. Ve baklavamızı keselim. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben kare olacak şekilde kesiyorum. Evet, baklavayı keserken dibine kadar kesmeye dikkat edelim. Üzerine bolca tereyağı gezdirelim. Yağladıktan sonra bıçak yardımıyla kestiğimiz yerlerden tekrardan keselim. Baklavamız daha bombeli bir şekilde pişmiş olacaktır. Kenara kaldırıyorum. Evet, üçlü gruplar halinde tekrardan açıyorum. Yuvarlak büyük fırın tepsisini ebatında kesiyorum. Kalan parçaları da tepsinin içine döşüyorum. Ve tekrardan üçlü grup yapıyorum. Altına 9 tane yufkayı bu şekilde açarak üçlü gruplar halinde döşüyorum. Ve son yufkayı da dikkatlice keselim ve döşeyelim.
Evet, orta kısmına bolca ceviz serpelim. Yuvarlak olan düzgün kısmı da kenara aldım. Üzeri daha düzgün olması için. Evet, üzerine alıyorum. Evet, kalan 9 bezeyi de aynı yöntemle hazırlamaya devam edelim. Çıkan orta kısmındaki düzgün kısımları en üste ayıralım. Yuvarlak tepsinin her üçte bir yufkada bolca ceviz serpiyorum. Evet, kenara ayırdığım 3 tane yufkayı tepsiye aldıktan sonra her 3 yufkada bir yağlıyorum. En üstü yağlamadan direkt baklava dilimi olacak şekilde kesiyorum. Dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Evet, bu tepsi içinde 250 gram saf tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ kullandım. Dibinde biraz ayırdım. En son 2 tepsiye pay ederek gezdiriyorum. Fırınımı da fanlı olacak şekilde 200 dereceye ısıttım. Baklavalarımız artık fırına girmeye hazır. Alt rafına alalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. 10 dakika sonra dereceyi ve ayarı değiştirelim. 65 dereceli alt üst fırına ayarlayarak pişirelim. 1 saat sonra üzerindeki tepsiyi de alalım. Dereceyi 160 dereceye düşürelim. Toplamda 1 saat 30 dakika baklavamı pişirdim. Gördüğünüz gibi her katı ayrı ayrı pişti. Fırından çıkartıyorum. Diğer baklavayı fırına veriyorum. Üzerini kapatıyorum. İlk aşamada fanlı 200 derecede, daha sonra alt üst dereceyi 160 derece olacak şekilde pişirmeye bırakıyorum. Dilerseniz hemen şerbetleyebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi kuru olarak 2-3 ay hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Evet, kuru baklavalarımı bu şekilde oda ısısında muhafaza ediyorum. İstediğim zaman ısıtarak şerbetliyorum. Şerbetleme videosunu daha sonraki videolarda izleyebilirsiniz. Açıklama kısmına şerbet ölçülerini yazmış olacağım. Herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.